Global Village. Dubai gece ışıl ışıl parlıyor. Tam bir görsel şölen sunuyor. Ancak dikkat! Öyle günler var ki kapısından içeri bile girmemeniz gerekiyor. O günlerde giderseniz giriş tam bir kabus, trafikse kelimenin tam anlamıyla kilit. Peki hangi günler en sakin ve keyifli, hangileri tam bir kaos? 25 dirhemlik bilet bu deneyime gerçekten değer mi? Hepsini tek tek açıklıyorum. Herkese merhabalar. El Gran Explorer'a hoş geldiniz. Kanalımız henüz 4. ayında 4000 aboneye ulaştı. Desteğiniz için hepinize yürekten teşekkürler. Eğer aramıza yeni katıldıysanız bu tarz içeriklerin devamı için abone olup küçük bir yorumla destek verirseniz çok mutlu oluruz. Haydi şimdi bu devasa dünyayı keşfetmeye başlayalım. Global Village genellikle Ekim ile Kasım aylarından Mayıs başına kadar açık olan dev bir açık hava festivali. En yüksek sezon Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır. Çünkü bu aylarda Dubai'de hava muhteşem. Sıcaklıklar gündüz 25, akşamları ise 18 derecelere kadar düşüyor. Tam ceketini alıp açık havada saatlerce yürümelik bir hava. Burası tam 1.600.000 metrekarelik devasa bir alan üzerine kurulu. Şöyle hayal edin, burası tam 220 tane futbol sahası büyüklüğünde. Bu yüzden burada ortalama 5 ile 7 kilometre arası yürümeniz çok normal. Yanınıza en rahat ayakkabılarınızı alın. Ziyaretçi sayıları ise tam anlamıyla çılgınca. Sezon boyunca 9 milyondan fazla insan burayı ziyaret ediyor. Hafta içi sakin günlerde günlük 30 ile 40 bin kişi gelirken Cuma, Cumartesi ve resmi tatillerde bu rakam günlük 150 bin kişinin üzerine çıkabiliyor. İşte o kabus dediğimiz günler bunlar. Peki neden hafta sonu gitmemelisiniz? Otoparkta yer bulmak imkansız, girişte 1 saat kuyruk bekleyebilirsiniz ve her yerde sıra var. Tabii bu kalabalığın bir sebebi var. Ana konserler ve havai fişek gösterileri genellikle hafta sonu yapılıyor. Eğer amacınız sadece huzurla gezmekse salı veya çarşamba günlerini tercih edin. Saat 16.00'daki açılışta orada olursanız kalabalığa takılmadan her yeri gezebilirsiniz. Girişte sadece 10 dirhem yani yaklaşık 2,5 euroya aldığım bu Global Village pasport aslında harika bir hatıra defteri. Her pavilyonun girişinde mühür standları var. Türkiye pavilyonuna girince Türk mührünü, ardından Hindistan, İran, Mısır derken gece boyunca mühür topluyorsunuz. Mühürleri tamamlamak gerçekten harika bir his. Ama burada çok önemli bir detay var. Eğer hafta sonu veya tatil günlerinde yani kalabalığın zirve yaptığı saatlerde giderseniz o mühür standlarında mürekkep bitmiş oluyor. Geç saatte gidenler maalesef pasaportlarını mühürletemeden dönüyor. Bu yüzden mühür hevesiniz kursağınızda kalmasın istiyorsanız saati iyi ayarlayın. Gelelim en çok rağbet gören yerlerin başında gelen Hindistan pavilyonuna. Dubai nüfusunun yaklaşık %35'i Hindistan kökenli. Bu yüzden buradaki lezzetler turist çeksin diye değil, doğrudan asıl sahibi olan Hintliler için orijinal reçetelere bağlı kalarak hazırlanıyor. Nasılsa turist anlamaz deyip kaliteyi düşürme şansları yok. Hindistan'daki o meşhur sokak lezzetlerinin birebir aynısını, üstelik sıkı hijyen kurallarına uyularak yapılmış haliyle burada bulabilirsiniz. Özellikle o taze baharatları mutlaka stoklayın. Ben bugüne kadar Avrupa'da ve Türkiye'de benzerlerinin çok tadına baktım ama buradaki kalitenin ve o keskin aromanın yanına bile yaklaşamazlar. Eğer gerçek kalite arıyorsanız İran pavilyonuna mutlaka uğrayın. Dünyanın en kaliteli safranını ve harika kuru yemişlerini burada bulabilirsiniz. Hatta gezerken size ikram ettikleri o buz gibi soğuk safran şerbetinden mutlaka tadın. Aroması ve ferahlığı gerçekten muazzam. Hemen yanında Türkiye'yi göreceksiniz. Baklava ve lokum kokuları arasında Mevlana kompleksiyle harika fotoğraflar çekinebilirsiniz. Tabii bizim meşhur Maraş dondurmacılarını unutmamak lazım.
Yabancı turistlerin dondurmacılarla girdiği o komik mücadeleyi izlemek tam bir eğlence. Eğer daha farklı lezzetler arıyorsanız Kore pavilyonuna mutlaka uğrayın. O meşhur acılı tavuk kanatları ve çıtır kızartmaları tek kelimeyle efsane. Üstelik üzerine Tayland pavilyonunda yiyeceğiniz o bingsu dondurması tam bir lezzet patlaması olacak. Daha modern bir atmosfer içinse Amerika Birleşik Devletleri pavilyonu tam bir durak. Hollywood havası ve devasa burgerleriyle enerjisi en yüksek yerlerden biri. Tabii ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri pavilyonunu görmeden olmaz. Ancak yerel kıyafetler konusunda hayati bir uyarı yapmam gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin geleneksel kıyafetlerini ülke vatandaşı olmayanların giymesi aslında yasak ve cezası 50.000 dirhemin üzerinde. Global Village içinde turistlerin giymesine genellikle göz yumuluyor ama bunun bir garantisi yok. Hatıra olarak almak isteyenlerin bu kuralı bilmesinde fayda var. Gelelim alışverişin altın kuralına, pazarlık. Yeme içme standlarında liste fiyatı geçerli. Ama takı, kıyafet, İran halısı veya Mısır dekorasyon ürünlerinde mutlaka şansınızı deneyin. Satıcı 500 mü dedi? Siz 150'den başlayın, ortada bir yerde el sıkışırsınız. Bazen oradan onu alayım, buradan bunu alayım derken bir bakıyorsunuz, elleriniz kollarınız dolu vermiş. O devasa alanda paketlerle yürümek bir noktadan sonra imkansız hale gelebiliyor. Ama endişe etmeyin, içeride market arabalarıyla gezen ve size bu konuda profesyonel hizmet sunan hamallar var. Onlardan yardım alarak paketlerinizi taşıtabilir ve yorulmadan gezmeye devam edebilirsiniz. Gitmeden önce bir diğer önemli konu, içeride sigara içmek kesinlikle yasak. Sadece belirlenmiş bir iki nokta var, onun dışında elinizde sigarayla gezmeyin. Cezaları gerçekten çok ağır, Dubai'de bu tarz kurallar şakaya gelmez. Keyfiniz kaçmasın. Sonuç olarak sadece 25 inç dirheme dünya turu atmak, ücretsiz şovlar izlemek kesinlikle değer. Ama doğru zamanda giderseniz. Peki sizin favori pavilyonunuz hangisi? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.